Bazı santraforlar gol atar, bazıları takım arkadaşlarını oynatır, bazıları fiziksel üstünlüğüyle fark yaratır. Ermin Rastöder biraz can sıkıcı bir profil. Çünkü onu tek bir yere koymak mümkün değil. 1.91 boyunda ama ağır değil. Fizik kullanıyor ama sadece fizikle yaşamıyor. Sırtı dönük oynayabiliyor, bağlantı olabiliyor. Gerektiğinde savunma arkasına koşuyor, gerektiğinde rakibi bilek hareketiyle eksiltebiliyor. Ve işin ilginç tarafı ilk bakışta klasik uzun santrafor gibi duruyor. Birkaç dakika izledikten sonra ise uzun santrafor gibi oynamadığını fark etmeye başlıyorsunuz. Üstelik bu sezon 36 maçta 15 gol 6 asist. İsviçre şampiyonluğunda büyük pay sahibi. Bugün Adisiyovic'in kuzeni Ermin Rastöder'i detaylı şekilde inceliyoruz. Ermin Rastöder, 24 yaşında 1.91 boyunda. Hem İsviçre hem Kuzey Makedonya vatandaşı. 2025-26 sezonu İsviçre Ligi şampiyonu Thun takımında forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Aynı zamanda Kuzey Makedonya milli takımı formasını da 7 kez giydi. Ligimizde Göztepe, Konyaspor, Malatyaspor, Antalyaspor hatta Bodrum FK'da forma giymiş Adisiyovic'in kuzeni. Kariyerinin şu ana kadarki bölümünün tamamı İsviçre Ligi'nde geçti. 2024 Temmuz'unda bedelsiz olarak Thun takımına transfer oldu. Thun takımı formasıyla ilk senesinde 28 maçta 1436 dakika sahada kaldı. 5 gol 2 asistlik skor katkısı üretti. Thun en yakın rakibine 11 puan fark atarak İsviçre 2. Ligi şampiyonu olarak en üst lige Süper Lig'e yükseldi. İsviçre Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 36 maçta 2714 dakika sahada kaldı. 15 gol 6 asistlik skor katkısı üretti ve Thun Süper Lig'e yükseldiği sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ermin Rastöder'i ilginç yapan ilk konu fiziksel profiliyle oynadığı oyunun birbirini tam olarak karşılamaması. Çünkü 1.90'ın üzerindeki bir santrofor gördüğünüz zaman kafanızda bazı şeyler otomatik olarak oluşuyor. Ceza sahası, hava topları, fiziksel üstünlük, sırtı dönük oyun. Rastöder bunları yapabiliyor. Ama onu ilginç yapan taraf bunların üzerine ekledikleri. Özellikle topla olan ilişkisi. Çünkü bazı uzun santraforlar topu ayağına aldığında ne yapmak istediğini erkenden anlarsınız. Rastöder'de bunu biraz daha zor hissediyorsunuz. Çünkü savunmacıyı sadece fizikle çözmeye çalışmıyor. Savunmacının kararını bozuyor. Ve bence en önemli detaylardan biri bu. Özellikle dar alanda yaptığı bazı küçük hareketler dikkat çekiyor. Küçük yön değişiklikleri, bilek hareketleri, vücut yönünü kullanabilmesi. Savunmacının dengesini bozabilmesi. Bunlar normalde daha farklı fiziksel profillerden beklediğimiz özellikler. Rastöder'de ise farklı bir karışım oluşuyor. Özellikle şu pozisyon mesela. İlk hareket geliyor, savunmacı ağırlığını bir tarafa veriyor ama Rastöder ikinci hamleyi çok hızlı yapıyor ve oluşan o küçük boşluk bir anda büyümeye başlıyor. Bazen iyi hücum oyuncuları savunmacıyı geçmez. Savunmacının dengesini bozar. Rastöder'de bunu görmek mümkün. Özellikle birebirlerde. Çünkü sürekli maksimum hızla rakibin üzerine gitmeye çalışan bir oyuncu gibi görünmüyor. Rakibin vücudunu okumaya çalışıyor. Hangi ayağı önde, dengesi nerede, ağırlığını hangi tarafa verdi. Ve bunu gördüğü anda çözüm üretmeye çalışıyor. Özellikle şu McGiddy spin pozisyonu çok şey anlatıyor. Çünkü burada sadece teknik hareket görmüyoruz. Önce rakibin açısını bozuyor. Sonra temas mesafesini değiştiriyor. Sonra savunmacıyı tamamen oyunun dışına çıkarıyor. Ama burada benim hoşuma giden daha da sonrası. Çünkü pozisyon burada bitmiyor. Hareketini golle tamamlamak için uğraşmıyor. Başını kaldırıyor, ceza sahasını tarıyor ve doğru bölgeyi buluyor. Bu önemli. Çünkü bazı hücum oyuncuları ilk çözümü üretir. Rastöder ilk çözümden sonra ikinci çözümü de üretebiliyor. Ve bu onu sadece bireysel aksiyon oyuncusu olmaktan çıkarıyor. Özellikle şu gol de çok hoşuma gidiyor. İki savunmacıyla karşı karşıya kaldığı pozisyon. Çünkü burada ilk düşündüğü şey şut değil. Önce alan oluşturuyor. Topu sola çekiyor, iki savunmacının ağırlık merkezini değiştiriyor. Sonra çok kısa sürede yön değiştiriyor. Ve bir anda ön taraf tamamen açılıyor. Burada dikkatimi çeken şey hız değil, karar değiştirme becerisi. Çünkü üst seviyede savunmacıyı geçmek çoğu zaman sadece hız işi değildir. Savunmacının kararını bozma işidir. Ve Rastöder bunu bazı pozisyonlarda gerçekten çok iyi yapıyor. Başka bir hoşuma giden tarafsa yaptığı driplinglerin çoğu zaman bir amaç taşıyor olması. Şut açısı oluşturmak, savunmacının dengesini bozmak, ceza sahasına giriş koridoru açmak ya da pas açısı üretmek. Mesela şu penaltı noktası pası. İlk aksiyon değerli ama ikinci aksiyon daha değerli. Çünkü bireysel avantajı takım avantajına çevirebiliyor. Ve bu önemli. Çünkü bazı oyuncular adam eksiltir. Rastöder bazı pozisyonlarda adam eksiltip pozisyon da üretebiliyor. Bir diğer dikkat çeken taraf da bu fiziksel profile rağmen kısa mesafede hızlanabilmesi. Çünkü bazı uzun santraforlar ilk adımda yavaş kalabiliyor. Rastöder'de ise ilk çıkışlar daha canlı görünüyor. Bu da özellikle ceza sahası çevresinde ekstra bir değer oluşturuyor. Çünkü küçük alanlarda çözüm üretebilmek uzun boylu santraforlar için her zaman kolay olmuyor. Ve açıkçası Ermin Rastöder'i ilginç yapan taraf tam olarak burada başlıyor. İlk bakışta uzun bir santrafor görüyorsunuz. Biraz daha izledikçe ise uzun santrafor kalıbının dışına taşan bir oyuncu görmeye başlıyorsunuz. Video başından beri sadece bir uzun santrafor değil diyorum. Ama bu uzun
santrafor özelliklerine sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Fiziksel tarafını sadece hava topunda ya da ceza sahasında kullanmıyor. Sırtı dönük oyunda da vücudunu çok iyi kullanabiliyor. Uzun santraforlarda bazen şu görüntüyü görürüz. Top gelir, temas gelir ve oyuncu dengeyi kaybeder. Rastoder tarafında daha sağlam bir görüntü var. Omuz omuza mücadeleden kaçmıyor. Rakip arkadan rahatsız ederken bile topu oyunda tutmaya çalışıyor. Ve hoşuma giden taraf şu, fiziksel mücadeleyi sadece ayakta kalmak için kullanmıyor. Topu koruyup hücumun nefes almasını da sağlayabiliyor. Ceza sahası çevresinde de bunu görmek mümkün. Savunmacıyı sırtında hissediyor, teması hissediyor ama panik görüntüsü vermiyor. Ve uzun santraforlarda bu sakinlik bazen ciddi fark yaratabiliyor. Her topu bireysel aksiyona çevirme peşinde olmaması da çok güzel bir özellik. Bazı hücum oyuncuları top gelir, döner, zorlar, tekrar zorlar. Rastoder bazı anlarda daha sade oynuyor. Ve ilginç taraf şu, bu sadelik hücumu daha tehlikeli hale getirebiliyor. Tek dokunuş, küçük bağlantı, zamanında bırakılan top. Hücumun ritmini bunlar belirliyor. Rastoder'in bağlantı tarafı da burada ortaya çıkıyor. Çünkü topu ayağında gereksiz tutma isteği çok baskın değil. Oyunun akışını okuyabiliyor. Ve bazı sekanslarda hücumu bir sonraki adıma taşıyan oyuncuya dönüşebiliyor. Şimdi Ermin Rastoder'in belki de en çok şaşırtan kısmına geldik. Çünkü oyuncuyu ilk izlemeye başladığınız zaman kafada daha farklı bir profil oluşuyor. Daha çok ceza sahasının içinde yaşayan, fiziksel üstünlüğüyle yer açan, bitiricilik tarafıyla öne çıkan bir santrafor görüntüsü oluşuyor. Sonra paslar gelmeye başlıyor. Ve oyuncu başka bir yere doğru gitmeye başlıyor. Çünkü burada sadece son vuruşu yapan bir oyuncu görmüyorsunuz. Bazen son vuruşu hazırlayan oyuncuyu da görüyorsunuz. Örneğin şu kaleciyle karşı karşıya bıraktığı paslar mesela. İlk bakışta güzel bir pas gibi durabiliyor. Ama biraz durup baktığınız zaman işin içinde başka detaylar var. Çünkü sadece doğru oyuncuyu bulmak yetmiyor. Pasın zamanı ve topun şiddeti de önemli. Topun savunmacı ile kalecinin arasında bırakıldığı yer de önemli. Rastoder'in pas sekanslarında hoşuma giden taraf şu. Takım arkadaşını sadece topla buluşturmaya çalışmıyor. Takım arkadaşını avantajla buluşturmaya çalışıyor. Arada ciddi fark var. Çünkü bazen pas doğru fikir olur ama uygulama doğru olmaz. Top biraz sert gider, kısa kalır, geç çıkar ve bütün avantaj kaybolur. Rastoder tarafındaysa pozisyonların zamanlama hissi de güzel duruyor. Top ne erken ne de geç çıkıyor. Pozisyonun açıldığı anı bekleyip sonrasında oynuyor. Bir başka hoşuma giden taraf ise pas repertuarı. Çünkü sürekli aynı çözümü zorlamıyor. Oyun ona ne gösteriyorsa biraz ona göre hareket ediyor. Bazen daha direkt oynuyor, bazen daha ince düşünüyor. Bazen tek pasla savunmanın dengesini bozuyorken bazen de daha büyük risk alıyor. Örneğin şu kendi yarı sahasından gönderdiği pas mesela. Açıkçası uzun santrafor profillerinde görmeye alıştığımız detaylardan biri değil. Çünkü orada ilk düşündüğü şey güvenli çözüm değil. Hücumu daha büyük hale getirebilecek çözüm. Kafasını kaldırıyor, uzağı görüyor ve topu sadece boş oyuncuya değil, boşluğun kendisine göndermeye çalışıyor. Bu güzel çünkü oyuncunun oyunu nasıl gördüğü hakkında size fikir veriyor. Bir de skor kağıdına yazılmayan taraf var tabii ki. Açıkçası bazen oyuncuyu tanımak için en güzel yerlerden biri orası oluyor. Çünkü son vuruş kaçabiliyor. Kaleci çıkarabiliyor, pozisyon gol olmayabiliyor. Ama fikir doğru fikir olmaya devam ediyor. Rastoder tarafında şuta dönüşen ama asist olmayan paslarda bunu birkaç kez görmek mümkün. Ve o tarz pozisyonları seviyorum. Çünkü oyuncunun üretim tarafının tesadüf mü alışkanlık mı olduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Rastoder tarafında ise bana daha çok alışkanlık hissi veriyor. Dribbling kısmında konuştuğumuz şu McGee spin sonrası yaptığı asist de o örneklerden biri. Çünkü o pozisyonda doğal olarak ilk hareket dikkat çekiyor. Rakibini geçiyor, alan açıyor. Ama orada da bahsettiğim gibi benim baktığım kısım devamı. Çünkü orada ilk çözümden sonra yeni bir çözüm daha gerekiyor. Kafasını kaldırması, ceza sahasını tekrar okuması gerekiyor. Ve doğru bölgeyi bulması gerekiyor. Topu penaltı noktası civarına çıkardığı an aslında pozisyonun en zor kısmını çözmüş oluyor. Ve benim Ermin Rastoder tarafında hoşuma giden şeylerden biri de bu. Golü bulabiliyor ama bazen golün mimarı da olabiliyor. İşte tam olarak burada komple santrafor hissini daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Ermin Rastoder tarafında hoşuma giden başka bir şey ise topsuz oyunda oyunun içinde kalabilmesi. Çünkü bazı santraforlar top ayağına geldiği anda oyunun merkezine girer. Rastoder tarafında ise pozisyon daha top ona ulaşmadan önce başlıyor. Şunu en baştan söyleyeyim. Elijah Jazz seviyesinde milimetrik çalışan, savunma çizgisini sürekli ölçen, her koşuyu kusursuza yakın zamanlayan bir profil değil. Hatta bazı sekanslarda daha erken hareket ettiği ya da zamanlamayı tam oturtamadığı görüntüler de var. Ama burada başka bir taraf devreye giriyor. Ve o taraf rakip savunma için ciddi problem oluşturabiliyor. İlk dikkat çeken şey şu. Rastoder bazı yarışları ilk adımda kazanmıyor. Ama birkaç saniye sonra tablo değişmeye başlıyor. Çünkü ilk efor bittikten sonra da koşmaya devam ediyor. Temas geliyor, omuz omuza mücadele geliyor, savunmacı avantajlı başlıyor. Sonra birkaç metre sonra topa ilk ulaşan kişi Rastoder oluyor. Özellikle geriden gelip rakibinden önce topla buluştuğu sekanslar çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada sadece hız görmüyorum, devamlılık görüyorum. İlk hareketi yaptıktan sonra pozisyonun peşini bırakmama tarafını görüyorum. Ve uzun sezonlarda bazı santraforları ayıran detaylardan biri de bu oluyor. İlk koşuyu herkes atabiliyor. Ama ilk koşudan sonra oyunun içinde kalmak başka iş. Rastoder'de çoğu sekansta bunu görmek mümkün. Bir başka hoşuma giden tarafsa ceza sahası içindeki davranışları. Çünkü sürekli aynı çözümü zorlamıyor. Her pozisyonda aynı koşuyu atmıyor, her pozisyonda aynı noktayı hedeflemiyor. Bazen ilk direğe hareketleniyorken bazen savunmacının arkasında kalıyor. Bazen ikinci top ihtimalini takip ediyor. Bazen pozisyonun biraz gerisinde kalıp savunmanın dengesinin bozulmasını bekliyor. Ve burada güzel hissettiren taraf
taraf şu, sürekli oyunun içinde kalmaya çalışıyor. Pozisyonun tamamen dışına düşmüyor. İlk koşu boşa gidiyor, ikinci hareket geliyor. İlk alan kapanıyor, yeni alan arıyor. İşte işler tam olarak burada savunmacı için yorucu hale geliyor. Çünkü bazı santraforlar ilk çözüm çalışmazsa pozisyonun dışında kalabiliyor. Rastoder tarafında ikinci ihtimali zorlama tarafı daha güçlü duruyor. Bir de geçiş hücumları kısmı var. Tempo yükseldiği zaman oyunun içinde küçülen bir oyuncu değil, aksine büyüyen oyuncu görüntüsü veriyor. Açık alan oluştuğu zaman daha tehlikeli hale geliyor. Rakip savunmanın yerleşemediği sekanslara daha rahat çözüm üretebildiğini görmek mümkün. Ve burada güzel taraf sadece koşması değil, o koşuların amacı. Çünkü bazı oyuncular açık alanı sadece kullanır. Rastoder bazı sekanslarda açık alanı cezalandırmaya çalışıyor. Bir başka değerli tarafsa baskı davranışları. Rakip savunma ile kaleci paslaşırken araya girdiği sekanslar örneğin. Burada da güzel taraf sadece top kazanması değil, rahatlığı bozması, rakibin karar süresini daraltması, panik oluşturması ve bazen çok büyük pozisyonlar tam olarak böyle başlıyor. Büyük baskılarla değil, rahatlığı bozabilen küçük baskılarla. Rastoder'de bunu görmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü video içerisinde sık sık bahsettiğim komple santrafor hissini büyüten taraflardan birisi de bu. Top ayağındayken zaten çözüm üretebiliyor. Ama top da ayağına hiç gelmeden pozisyonun içine girebilmesi çok ekstra. Ve santrafor tarafında bunu görmek her zaman çok kolay olmuyor. Ve şimdi bir santrafor için en önemli kısma geldik. Ermin Rastoder'de hoşuma giden yerlerden biri de bitiricilik repertuarı. Çünkü bazı golcüler aynı golü farklı günlerde atar. Rastoder tarafında ise biraz daha geniş bir çerçeve görmek mümkün. İlk dikkatimi çeken taraf şu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda tek çözüme bağlı kalmıyor. Gerektiğinde aşırtabiliyor, gerektiğinde yerden köşeye bırakabiliyor. Ve güzel tarafı kararları tek tip ilerlemiyor. Pozisyon ne istiyorsa ona göre hareket etmeye çalışıyor. Çünkü ceza sahası oyuncularında bazen aynı çözümün tekrar tekrar zorlandığını görebiliyorsunuz. Rastoder tarafında ise farklı yollar görmek mümkün. Sağ ayağıyla da çözebiliyor, sol ayağıyla da. Temas altında da çözebiliyor, ceza sahası karıştığı zaman doğru yerde de olabiliyor. Çok iyi bir kafa vuruşçusu olmasa da gelen ortaları da tamamlayabiliyor. Ve hoşuma giden çok büyük vücuduna rağmen bazı bitirişlerde beklenmeyecek kadar yumuşak dokunuşlar çıkarabiliyor olması. Özellikle kaleciyle karşı karşıya kaldığı bazı sekanslarda o sakinliği görmek mümkün. Çünkü bazı oyuncular son anda acele etmeye başlıyor. Rastoder tarafında ise bazı pozisyonlarda son ana kadar çözüm aramaya devam ettiğini görmek mümkün. Örneğin şu iki savunmacının arasında bulduğu gol. Burada sadece bitiricilik yok. İlk çözüm var, ikinci çözüm var. Savunmacının dengesini bozma var. Ve en sonunda doğru köşeyi bulabilme var. Bu güzel çünkü bazı santraforlar pozisyona girer. Bazıları pozisyonun içinden çıkış yolunu bulur. Rastoder bazı sekanslarda bu çıkış yolunu bulanlardan gibi hissettiriyor. Aynı zamanda temas sonrasında oyunun içinde kalabilmesi de çok değerli. Çünkü bazı gollerde ilk mücadele pozisyonu bitirmiyor. Omuz geliyor, temas geliyor, denge bozuluyor ama oyun bitmiyor. Ve Rastoder bazı sekanslarda o ikinci mücadeleyi de yaşayabiliyor. Ve açıkçası komple santrafor hissini güçlendiren taraflardan biri de bu. Ama gelişmesi gereken taraflar da var. Çünkü bazı pozisyonlarda çözümü biraz daha fazla uzattığını görmek mümkün. Özellikle ceza sahası içinde ilk fikir doğru oluyor ama ekstra dokunuş geliyor. Sonra avantaj küçülüyor. Özellikle tek vuruşla bitebilecek bazı pozisyonlar kontrol ettiği için harcanabiliyor. Ve eğer daha üst seviyeye çıkacaksa bu küçük detayları gidermesi gerekiyor. Çünkü ceza sahası içerisinde düşünme süresi çok kısa. Savunmacı ve kaleci beklemiyor. Ve bazen yarım saniye bütün pozisyonu değiştirebiliyor. Bir başka gelişim tarafı ise bazı tercihleri. Çünkü bazı sekanslarda daha basit çözüm varken daha zor çözüm aradığı anlar var. Ama açıkçası hoşuma giden taraf şu, bu biraz özgüven eksikliğinden değil, daha fazla üretmeye çalışma isteğinden geliyor. Ve dürüst olmak gerekirse ben bu tarafı geliştirmesi daha kolay görüyorum. Çünkü pozisyona giriyor, tekrar giriyor, sonra tekrar giriyor. Ve santrafor tarafında bazen en değerli özellik bu. Kusursuz bitirici olmayabilirsiniz ama sürekli tehdit oluşturuyorsanız skor üretmeye devam edebiliyorsunuz. Rastoder'de bu hissi almak mümkün. Zaten şimdi istatistik kısmına da bu gelişmesi gereken kısmın aslında ne kadar küçük bir kısım olduğunu anlayacaksınız. Şimdi biraz da veriye bakalım. Çünkü bazen oyuncuyu izlersiniz, kafanızda bir profil oluşur. Sonra rakamlara bakarsınız ve bazı şeyler daha da netleşmeye başlar. Just ve Ouedraogo videolarında söylemiştim, ben YouTube öncesi X platformunda paylaşım yapıyordum. Rastoder benim X'te paylaştığım ilk oyuncu. Öncelikle şunu söylemek lazım, bu veriler İsviçre Ligi'nde 22 hafta sonunda ligde süre alan 22 santrafor arasındaki sıralamalar. Ve bazı rakamlar açıkçası saha içinde gördüğümüz şeylerle ciddi şekilde örtüşüyor. İlk dikkat çeken taraf birebirler. Yerde hücum birebirlerinde lig ikincisi. Toplam birebir sayısında lig üçüncüsü. Başarılı dripliklerde yine üst sıralarda. Ve açıkçası buna çok şaşırmadım. Çünkü videonun başında zaten uzun ama ağır olmayan tarafını konuşmuştuk. O büyük vücuda rağmen yön değiştirebilmesi, alan açabilmesi, savunmayı dengesiz bırakabilmesi, veri tarafı da bunu destekliyor. Bir başka dikkat çeken taraf ise hücum üretimi. Şut paslarında üst sıralarda. Ve açıkçası buna da çok şaşırmadım. Çünkü pas ve yaratıcılık bölümünde konuştuğumuz görüntüler biraz bunu hissettiriyordu. Sadece bitiren oyuncu değil, hazırlayan oyuncu tarafı da var. Rakip 3. bölgedeki dripliklerde yine üst sıralarda. Ve uzun santrafor profili düşününce bu güzel.
Çünkü o büyük fiziksel yapı bazen insanın kafasında daha farklı oyuncu oluşturabiliyor. Rasodar ise biraz daha hareketli, biraz daha kıvrak, biraz daha çözüm üretebilen bir profil görüyoruz. Ama en dikkat çeken veri ise isabetli şutların gole dönüşme oranı. Lig birincisi. Ve bitiricilik bölümünde konuştuğumuz taraf burada güzel oturuyor. Çünkü kusursuz bitirici demedim. Hala gelişebilecek yerleri olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen ortaya çıkan skor üretimi ciddi seviyede. Dribbling var, mücadele var, üretim var, bitiricilik var. İşte bütün bunlar birleştiğinde video başından beri söylediğim komple santrafor hissi ortaya çıkıyor. Kusursuz değil ama çok yönlü. Ve gelişim alanlarıyla birlikte daha yukarı çıkabilecek tarafı olan bir santrafor profili. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Ama sözleşmesini bitirebileceğinden şüpheliyim. Çünkü şimdiden Mönchengladbach, Hamburg, Panathinaikos ve Lyon peşine düştü. Ben bu sayının çok da artacağını düşünüyorum. İlk X'te paylaşım yaptığımda piyasa değeri 1 milyon euroydu, şu an 3 milyon euro. Ve bu veri Mart ayından. Tekrardan İsviçre Ligi'nde bir güncelleme olacak mı bilmiyorum. Ama tek sorun bu da değil. Takımı şampiyon olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Ve bu noktada muhtemelen elindeki oyuncuyu kaybetmek istemeyecektir. Ben Türkiye Ligi'nde izlemeyi çok isterdim. Ama muhtemelen Türk takımları artık Rastoder için fırsatı kaçırdı. Ama yine de kariyerinin bir döneminde Türkiye'ye uğramasını çok isterim. Adesijovic bağlantısı düşününce bunun olma olasılığı da var gibi duruyor. Sanırım bu video ve Rastoder hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar vakit ayıran, izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone değilseniz abone olabilir, videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Aynı zamanda oyuncu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.